Üst göz kapağımızın normalde olması gereken yerden daha aşağıda olmasına göz kapağı düşüklüğü, Latincesi pitozis diyoruz. Normalde kapak aralığımız kişiden kişiye değişmekle birlikte 10-11 mm arasında ve üst göz kapağımız o renkli kısmı 1-2 mm örtmekte. Bu 1-2 milimetreden fazlaysa ya da iki göz arasında belirgin, fark edilecek derecede bir kapak aralığında fark varsa biz o zaman kapak düşüklüğünden bahsediyoruz. Kozmetik bir sebebe yol açabilir ya da fonksiyonel olarak üst yarıda görme alanına defekt yaratabilir. Bu ikisi birbirinden biraz daha farklı durumlar olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu pitozizin yani göz kapağı düşüklüğünün sebebi genellikle doğuştan oluyor. Fakat sonradan travmaya bağlı olarak ya da nörolojik ya da bazı kas hastalıklarına bağlı olarak sonradan da gelişebiliyor. Daha da sık gördüğümüz yaşa bağlı olarak üst göz kapağının gevşemesine bağlı da kapak düşüklüğü karşımıza çıkabiliyor. Peki bu hastalarda nasıl bir tedavi uyguluyoruz? En önemli şey göz kapağı düşüklüğünün tipi. Neye bağlı olduğu ve ne derecede olduğu. Eğer göz kapağını kaldıran kasımız yani çok fazla düşükse o zaman ona göre bir tercih yapmamız gerekebiliyor. Bu ameliyatı cilt kıvrımından cilt kesisiyle ya da göz kapağı altından cilt kesisi olmadan yapmamız mümkün. Bunu da hastadan hastaya göre karar veriyoruz. Bir de bazı konjenital yani doğuştan kapak düşüklükleri var ki bunlarda göz kapağını kaldıran kas çalışmıyor. O zaman kapağı kaş bölgesine silikon rodlar yardımıyla asmamız gerekiyor. Genellikle erişkinde lokal anesteziyle yapılıyor bu ameliyatlar. Hatta ameliyat sırasında hastayı oturtturup ayarlama yapabiliyoruz göz kapağı düzeyinde. Eğer çocuksa o zaman genel anestezi altında yapıyoruz. Genellikle ilk 2-3 gün yine buz uygulamalarımızı yapıyoruz. Hasta normal hayatına 2-3 gün içinde dönebiliyor. Şimdi bu göz kapağı düşüklüğünde bizim için önemli bir konu var ki bu da ani gelişen kapak düşüklüğünde nörolojik bazı hastalıklara delalet olabiliyor ki bunları mutlaka nöroloji ve göz hekiminin birlikte değerlendirmesi gerekiyor.